Meidos'ta sessiz bekleyiş. Mart güneşinin henüz ısıtamadığı, rüzgarın iyot ve barut kokusunu birbirine karıştırdığı o tekinsiz sabah. 1915 yılının Gelibolu'su. Sadece coğrafyanın değil, bir imparatorluğun kaderinin oylandığı o dar boğaz. Takvimler 22 Aralık 1330'u gösteriyordu. Miladi takvimle 7 Mart 1915. Maydos'un dar sokaklarında yankılanan top sesleri, yaklaşan fırtınanın ilk habercileriydi. 19. Tümen karargahında, gaz lambasının titrek ışığı altında genç bir kurmay yarbay, tarihin tozlu raflarından bugüne uzanacak o titiz raporları kaleme alıyordu. O isim Mustafa Kemal'di. Mevkii müstahkem kumandanlığına hitaben yazılan o raporda, bir askerin sadece gözlemleri değil, bir dahinin cerrah titizliği gizliydi. Dışarıda, Seddülbahir açıklarında devasa İngiliz dreadnoughtları ve 5 torpidosu denizi adeta cehenneme çeviriyordu. Mustafa Kemal, raporunun ilk maddesinde düşmanın sabah saat 9'da başlayan bombardımanını anlatırken, her bir merminin, her bir manevranın çeteresini tutuyordu. Düşman gemilerinden indirilen 3 Mavna ve 1 nakliye sefinesinin Seddülbahir iskelesine asker çıkarma teşebbüsünü, 27. Alayın 10. bölüğünden Mehmet Çavuş'un komutasındaki o sarsılmaz iradenin nasıl püskürttüğünü satır satır işliyordu. Bu bir sadece askeri rapor değildi. Bu, toprağın altına girmeye hazırlanan evlatların son yoklamasıydı. Raporun sonunda harcanan mühimmatın dökümü veriliyordu. 4670 piyade mermisi sarf edilmiştir. Ve o acı bilanço. 27. Alay 10. bölükten 6 şehit, 10 yaralı. Ama raporun kalbinde tarihin unutamayacağı bir isim daha vardı. Nuh oğlu Nuh. Seddülbahir'in o kanlı tabyasında şehit düşen, ancak naaşı bir türlü bulunamayan o isimsiz kahraman. Mustafa Kemal, onun için şehit olduğu kaviyen memuldür notunu düşerken, aslında bir destanın ilk mısralarını yazıyordu. Maydos'taki o sessiz bekleyiş, aslında 1000 yıllık bir çınarın son ve en büyük direnişine hazırlıktı. Hazırlık evresi, Yarçeşme barakaları ve stratejik öngörü. Mustafa Kemal, 19. Tümen Komutanı olarak Yarçeşme barakalarına yerleştiğinde sadece bir birliği değil, bir savunma felsefesini de inşa etmeye başlamıştı. Karşısındaki güç, dünyanın o güne dek gördüğü en modern savaş makinesiydi. Ancak o, lojistik eksikliklerin ve teknik yetersizliklerin farkında olsa da, disiplin denilen o görünmez zırhın gücüne inanıyordu. Bu dönemde, Şimal Grubu kumandanı Esat Paşa ile olan yazışmaları, Türk askeri tarihinin en onurlu hiyerarşik uyumlarından birinin temelini oluşturuyordu. Yarçeşme'deki barakalarda geçen her dakika, fırkanın her an savaşa hazır tutulma azmiyle doluydu. Mustafa Kemal'in raporlarında sıkça geçen o ibare, muvaffakiyetle ifai vazife, yani görevin başarıyla yerine getirilmesi, onun için bir temenni değil, mutlak bir zorunluluktu. Esat Paşa, Balkan Harbi'nin o efsanevi Yanya müdafi, bu genç yarbayın raporlarındaki teknik derinliği ve stratejik netliği takdirle karşılıyordu. İki komutan arasındaki bu karşılıklı saygı, cephenin en kritik hatlarında sarsılmaz bir kale inşa edecekti. Hazırlık süreci sadece tüfeklerin temizlenmesi veya siperlerin kazılması değildi. Mustafa Kemal, askerine her şeyden önce ölmeyi değil, vatanı savunurken yaşamanın ve yaşatmanın yollarını öğretiyordu. Esat Paşa'ya gönderdiği raporlarda, askerlerin eğitim durumundan iaşe detaylarına, tümenin her bir neferinin ruh halinden mühimmatın gramına kadar her ayrıntı mevcuttu. Esat Paşa, bu titizliği karşılıksız bırakmayacak, Mustafa Kemal'i ve emrindeki 27. ve 57. alayları gösterdikleri üstün hazırlık ve disiplin nedeniyle gümüş imtiyaz madalyası ile taltif edecekti. Bu madalya sadece bir metal parçası değil, iki komutanın birbirine olan sarsılmaz güveninin bir mührüydü.
25 Nisan. Tarihin akışını değiştiren inisiyatif. 25 Nisan 1915 sabahı. Saatler henüz 04.30'u gösterirken, Arıburnu'nun sarp yamaçları, Anzak botlarının sesleriyle yankılanmaya başladı. Emir komuta zincirinde bir kopukluk vardı. Haberleşme yavaş, belirsizlik hakimdi. İşte o an, tarihin en büyük askeri dehalarından biri, üst makamlardan emir beklemeden, vatanın tehlikede olduğunu görerek inisiyatif aldı. Mustafa Kemal, düşmanın Arıburnu'na çıktığını haber alır almaz, 57. alayı ve bir Cebel bataryasını yanına alarak Kocaçimen istikametine hareket etti. Esat Paşa'ya ve 3. Kolordu Kumandanlığı'na gönderdiği 26 Nisan tarihli rapor, savaşın en karanlık saatlerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. Şöyle yazıyordu Mustafa Kemal: 77. alayın tümüyle 27. alayın sol kanadındaki bazı kısımlar bozulup dağılmışlardır. Sağ kanattaki 57. alay ise düşmanın üstün piyade kuvvetleri ve savaş gemilerinin yan ateşi altında ezilmektedir. Durum vahimdi. Düşman karaya top çıkarmış, her türlü teknik imkanla yükleniyordu. Ancak raporun sonunda o çelikten irade kendini gösteriyordu. Elden geldiği kadar savunmayı devam ettirmeye çalışıyorum. Esat Paşa'nın "biraz geri çekilsek mi?" imasına verdiği cevapsa bir komutanın karakterini belirler. Geri çekilme prensibi kesinlikle söz konusu değildir. Düşmanı mutlaka denize dökeceğiz. Bu cümle sadece bir durum tespiti değildi. Bu, Arıburnu'nun sarp yamaçlarında cephanesi biten ve geri çekilmeye hazırlanan askerlere verilen o meşhur "süngü tak" emrinin kağıda dökülmüş haliydi. Mustafa Kemal, orada sadece bir tümeni komuta etmiyordu. O gün orada bir milletin namusunu ve haysiyetini savunuyordu. Şefik Bey'in 27. alayı ile omuz omuza vererek 57. alayın tamamının şehadete yürüdüğü o kanlı sırtlarda "ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" ruhu bu gizli raporların satır aralarında ebedileşiyordu. İstihbaratın gücü. Ele geçirilen telsiz mesajları ve raporlar. Çanakkale, sadece bir süngü savaşı değil, aynı zamanda bir zeka ve istihbarat savaşıydı. Mustafa Kemal'in 11 Ağustos 1915 ve sonrasına tarihlenen istihbarat raporları, onun askeri bir dahi olmasının yanı sıra nasıl usta bir analizci olduğunu da kanıtlıyordu. 29 Mayıs 331 ve 30 Mayıs 331 tarihli raporlar, düşmanın her adımının nasıl santim santim takip edildiğini belgeler. Mustafa Kemal, ele geçirilen telsiz mesajlarını ve sahadaki gözlemleri birleştirerek düşmanın niyetini okuyordu. Lale Baba ve Pınartepe sırtlarındaki düşman hareketliliğini, Kükürtlü Kınar ağaçlıklarındaki sızma girişimlerini an be an üst komutanlığa bildiriyordu. Doküment 41 numaralı raporunda yer alan bir detay, onun ne kadar titiz bir gözlemci olduğunu gösterir. 13 Ağustos 1915 sabahı, saat 07:10 evvelde, boş bir hastahane gemisi Seddülbahir istikametinden Kemiklilere gelmiş. Boş bir hastahane gemisinin o saatte oraya gelmesi, Mustafa Kemal için büyük bir saldırının veya bir tahliyenin habercisiydi. Bozcaada'ya çekilen hasarlı düşman gemileri, Kayacık Deresi cenubunda taarruz eden İngiliz 4. Fırkası ve 2. Fırka arasındaki kopukluklar onun keskin gözlerinden kaçmıyordu. Düşman siperlerinde meydana gelecek her türlü değişikliği üstüne derhal bildirmekte gevşeklik, düşmanın yararına hizmet etmektir, diyerek fırka emirlerinde istihbaratın hayatiyetini vurguluyordu. Kayacık Deresi'nde imha edilen 2 makineli tüfek, Kireçtepe'de sağ kanadı ihata etmeye çalışan düşman kollarının tespiti. Tüm bu teknik veriler, Mustafa Kemal'in zihninde büyük bir stratejik haritaya dönüşüyordu. Komuta Birliği ve Esat Paşa ile münasebetler. Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa ile Mustafa Kemal arasındaki ilişki, askeri hiyerarşinin ötesinde bir güven abidesiydi. Esat Paşa, Selanik kökenli, Almanya'da eğitim görmüş,
yiğit ve şövalye ruhlu bir komutandı. Mustafa Kemal'in Harp Okulu'ndaki ders nazırı olmasından gelen eski bir hukukları vardı. Bu hukuk, Çanakkale'nin ateş hattında büyük bir sinerjiye dönüştü. 5 Haziran 1915 tarihli fırka emrinde Mustafa Kemal, Esat Paşa'nın kendisine ve tümenine olan güvenini şu sözlerle aktarır. Dün gece Tümen cephesine karşı taarruz eden düşman, 27. ve 57. alayların şiddetli karşı hücumlarıyla kamilen yok edilmiştir. Bu gayretlerinden ötürü Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa Hazretleri tarafından bir gümüş imtiyaz madalyasıyla taltif edilmişizdir. Esat Paşa her fırsatta Mustafa Kemal'e "Başarı ve gayretinize teşekkür ederim" diyerek moral ve destek veriyordu. 15 Temmuz 1915 günü teati edilen telgraflar bu bağın derinliğini daha da netleştirir. Mustafa Kemal, Esat Paşa'nın ferikliğe, tüm generalliğe yükselmesi üzerine ona en samimi tebriklerini sunarken, Esat Paşa da cevaben bu rütbeyi kazanmasında Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının gösterdiği fedakarlıkların payını onurla dile getiriyordu. Esat Paşa, Anafartalar grubu kurulduğunda kendi yetki alanı daralmasına rağmen asla alınganlık göstermemiş, aksine kardeşi Güney Grubu Komutanı Vehip Paşa'dan gelen takviye kuvvetleri bile tereddüt etmeden Mustafa Kemal'in emrine yönlendirmiştir. Bu, kişisel hırsların vatan savunmasının gerisinde kaldığı örnek bir komuta birliğiydi. Anafartalar Grubu Komutanlığı. Bütün kuvvetlerin emrime verilmesi. 8 Ağustos 1915 gecesi. Çanakkale muharebelerinin en kritik kırılma noktası. Anafartalar bölgesine çıkan İngiliz kuvvetleri savunma hattını yarmak üzereydi. O sırada bölge komutanı olan Miralay Feyzi Bey, askerlerin yorgunluğunu ve araziyi tanımamalarını gerekçe göstererek taarruzu ertelemek istiyordu. Durumun nezaketi had safhadaydı. Ordu komutanı Liman von Sanders, telefon başında çaresizce bir çözüm arıyordu. Sanders Paşa, Ordu Erkanı Harbiye Reisi Kazım Bey, Orbay aracılığıyla Mustafa Kemal'i telefon başına çağırdı. Sanders, "Durumu nasıl görüyorsunuz, bir çare kalmadı mı?" diye sordu. Mustafa Kemal'in cevabı, tarihin yönünü değiştirecek o sarsılmaz özgüveni içeriyordu. Bütün mevcut kuvvetlerin tahtı kumandama verilmesinden başka çare kalmamıştır. Sanders şaşkınlıkla, "Çok gelmez mi?" diye sorunca, Mustafa Kemal'in o kısa ve keskin cevabı yankılandı. "Az gelir." O gece, Esat Paşa tarafından tebliğ edilen emirle Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu emir ve komutasını aldı. Hemen o gece, zifiri karanlıkta Çamlı Tekkesi'ne doğru atını sürerken, yanında Anafartalar Grubu Erkanı Harbiye Reisi Hayri Bey vardı. Mustafa Kemal, ertesi sabah Şafak'la birlikte icra edeceği o büyük taarruzun planlarını yolda yapıyordu. Feyzi Bey'in bıraktığı o yorgun ve belirsiz hattı birkaç saat içinde çelikten bir iradeyle yeniden organize etti. 10 Ağustos sabahı Conk Bayırı'nda yaşanan o büyük zafer, işte bu gece yarısı alınan inisiyatifin ve "az gelir" diyen o devrimci ruhun eseriydi. Eylül 1915. İstifa krizi ve onur mücadelesi. Zaferlerin kazanıldığı ama siperlerin arkasında diplomatik fırtınaların koptuğu Eylül 1915. Başkomutan Vekili Enver Paşa, cepheyi ziyaret ederken Mustafa Kemal'in başında bulunduğu Anafartalar grubunu, yani savaşın en ağır yükünü omuzlayan bölgeyi ihmal etti. Diğer 3 grubu ziyaret edip Mustafa Kemal'in yanına uğramaması, genç komutan için bir itimat kaybı ve onur meselesiydi. Mustafa Kemal, bu durumu şahsına değil, temsil ettiği makama yapılmış bir saygısızlık olarak gördü ve istifasını sundu. İşte o an Liman von Sanders devreye girdi. Sanders, Enver Paşa'ya Almanca olarak kaleme aldığı o tarihi mektupta şöyle diyordu:
Albay Mustafa Kemal Bey'in istifasını destekleyemem. Çünkü onu, vatanın bu büyük savaşta hizmetlerine muhakkak surette muhtaç olduğu, çok müstesna kabiliyetli, yetkili ve cesur bir subay olarak tanıdım. Enver Paşa, bu uyarı üzerine geri adım atarak Mustafa Kemal'e "Zata mahsustur" ibareli, gönül alan bir mektup yazdı. "Rahatsızlığınızı işittim, müteessir oldum. Ziyaretimde vakit kalmamıştı" diyerek durumu telafi etmeye çalıştı. Mustafa Kemal'in 21 Eylül 331 tarihli cevabı ise tam bir devlet adamı ve asker vakurluğundaydı. "Bendenizi Ankarip hudusu memun vekayı için ihsar olunan kuvvetin başında da bulundurarak, zat-ı devletlerine daha büyük hidemat ifasına mazhariyetle taltif buyuracağınızdan eminim." Yani tam Türkçe haliyle, yakında çıkması beklenen olaylar için hazırlanan birliğin başına beni getirerek, size daha büyük hizmetler etme şerefiyle beni ödüllendireceğinizden eminim. O, kırgınlığını vatan hizmetinin önüne koymayacak kadar büyüktü. Rahatsızlığına rağmen kıtasının başında kaldı. Çünkü biliyordu ki, o siperler sadece kumandanını değil, bir milletin geleceğini bekliyordu. Sonuç: raporlardan Cumhuriyete uzanan yol, Mustafa Kemal'in Maydos'ta titrek bir gaz lambası altında yazmaya başladığı o gizli raporlar. Mermi sayılarından şehit düşen Nuh oğlu Nuh'a, düşman telsiz erinden anafartalardaki o "az gelir" çıkışına kadar her bir satır. Aslında bir cephenin değil, küllerinden doğacak bir cumhuriyetin ilk anayasasıydı. O raporlardaki askeri deha, 1934 yılında bambaşka bir dile büründü. Bir zamanlar kendisine kurşun sıkan Anzak askerlerinin annelerine seslenirken, o teknik raporları yazan el, bu kez insanlık tarihinin en büyük barış metnini kaleme alıyordu. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Bugün Gelibolu'nun o sessiz sırtlarında Johnny's ve Mehmet yan yana uyuyorsa, bu, o günkü askeri dehanın insani bir vicdanla birleşmiş olmasındandır. Mustafa Kemal Atatürk ve Esat Paşa'nın mirası, sadece kazanılmış bir savaş değil, onurla yazılmış bir tarihtir. O gizli raporların gölgesinde başlayan bu destan, bağımsızlığımızın her bir sayfasında yaşamaya devam ediyor.